Sen yüzünde ne yaptın? Bir güzelleşmişsin dedirten krem yapıyoruz. Bir 5 dakikanızı ayıracaksınız. Doğal malzemelerle çok güzel kırışıklıkların gittiği, lekelerin azaldığı, çok daha böyle parlak pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak olan ev yapımı yüz kremimizi yapıyoruz hep birlikte. Buyurun neler gerekli, hangi aşamalardan geçtik hep birlikte videomuzu izleyelim. Hemen malzemelerle başlayalım bu güzel kremi yapmak için. Temel 3 tane malzemem var. Birisi bal mumu, bir diğeri Hindistan cevizi yağı ve sızma zeytinyağı. Ama derseniz ki ben bunu daha güzel yapmak istiyorum, biraz zenginleştirebilirim. O zaman içerisine benim favori ürünlerimden biri olan aloe vera jelin, ister bitkisini ister bu şekilde doğala en yakın olan hazır jelini kullanırsınız. Sonra eğer derseniz ki benim cildim çok hassas, her kremi kullanamıyorum, o zaman gül suyu kullanırız biraz. Ve daha da güzel olsun. Ben göz altlarıma da sürmek istiyorum. Kırışıklıklarım iyice azalsın. Çok güzel bir nemlendirme yaparken özellikle lekelerim silinsin. Çok daha böyle süper bir krem yapmak istiyorum diyorsanız içerisine biraz keten tohumu yağı kullanabiliriz. Ne yapacak cildimiz? Bu kolajen üretimini artıracak ve kayısı çekirdeği yağı. Kayısı çekirdeği yağı kullanabiliriz. Ama bunlar dediğim gibi zorunlu olmayan malzemeler. Yani biz bunu sadece 3 baz malzeme ile de yapabiliriz. Ben tabii ki daha böyle kuvvetlendirilmiş halini kullanacağım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir çay kaşığı dolusu bal mumum var. Bir çay kaşığı dolusu Hindistan cevizi yağım var. 1, 2, 3 kaşık sızma zeytinyağı. Çünkü ben diğer yağlardan da ekleyeceğim. Bunu eritiyorum. Homojen bir kıvam alana kadar bütün yağlar, ürünler birbirine geçene kadar eritiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Cam bir kabıma sıcak su ekliyorum şimdi. Benmari usulü eritiyorum. Kabımdan çıkarmadan az önce, çünkü tamamen eridi. Şimdi ekliyorum yağlarımı. Ne ekliyorum? Kayısı çekirdeği yağından gene bir çay kaşığı oranında ekliyorum. Keten tohumu yağı bir çay kaşığı. Şimdi alıyorum sıcak su kabımdan. Karıştırmaya devam ediyorum. Bunu böyle sıvı göründüğüne bakmayın bu arada. Bu bir saat sonra kendine gelecek. Çok güzel bir şekilde donacak. Ama o bir saat süresince böyle ara ara karıştırırsanız bal mumunun üste çıkmasını, tüm malzemenin daha homojen bir şekilde iç içe girmesini, güzel bir karışım olmasını sağlayabilirsiniz. Yoksa bal mumu üst yüzeye çıkacaktır. İstediğimiz gibi olmaz, yani direkt sürdüğümüzde elimize ilk gelen katman bal mumu olmasın. Bütün eklediğimiz yağların faydalarını da edinebilelim. Şimdi ne yapabiliriz? Aloe vera jelimden de bir tatlı kaşığı ekliyorum. Cildiniz çok hassas ise, yani yağlı değil cildim, kuru değil. Bu hem yağlı cilt için bu arada hem kuru cilt için çok güzel bir karışım. Ama diyorsanız ki benim cildim karma, bir de böyle çok hassasım, her şeyi kullanamıyorum, ne önerirsiniz diyorsanız 2 çay kaşığı kadar gül suyu ekledik. Gül suyunu eğer böyle çok sıcakken eklerseniz böyle tak diye donacaktır. Bal mumu var içerisinde çünkü. Biraz daha bakın, dışarıya aldım, sıcak su kabından çıkarttım. Ilıdı artık karışımım, ondan sonra döktüm. Aklınızda olsun lütfen. Hemen dökerseniz aloe vera jelini veya gül suyunu böyle kesilme yapıyor gibi oluyor. Hani böyle karışımı şu şekilde homojen hale getiremiyorsunuz. Böyle güzel bir karıştırma elde edemiyorsunuz. Mis gibi oldu. İşte hazır, bitti, bu kadar. Ne yapacağım? Bir 10 dakika sonra geleceğim. Bunu bir tık daha çevireceğim. Bir 10 dakika sonra tekrar bir tık daha çevireceğim. Ama şu anda bile çok güzel oldu bu. Dirseklerinizde kararmalar var ise, egzama probleminiz varsa, cilt kuruluğunuz varsa, tüm cilt tiplerine uygun bu kremi akşam temiz yüzünüze sürersiniz. Sabaha kadar bekletirsiniz. Sabah tekrardan yüzünüzü yıkarsınız ve tekrardan isterseniz gün içerisinde kullanabilirsiniz. Uzun süre saklayabileceğiniz bu kremi
Akşam veya gündüz kullanabilirsiniz. Oldukça güzel nemlendirecek, kırışıklıkları, ince çizgileri giderecek, renk dengesizliklerini ortadan kaldıracak. Çok daha böyle taze, sağlıklı, güzel bir cilde kavuşmanızı sağlayacak. Alnınıza uygularken bu alın kırışıklıklarını azaltmak için de bu şekilde masaj yaparak sürün. Kremi sürüp bırakmayın arkadaşlar. Bu şekilde masaj yapın. Bu çizgileri de azaltın. Bastırıyorum. Geriyorum. Çok daha az alın kırışıklığına sahip oluyorum. Özellikle 30'lu yaşları geçmişseniz bu masaj tekniklerinde lütfen uygulayın. Elimde böyle masaj yaparak tamamen erittikten sonra sürüyorum. Göz altlarımı da aynı şekilde uyguluyorum. Çok iyi. Umarım siz de kullanır ve memnun kalırsınız. Eminim yapmak istediğiniz kremlerden biri de bu olacak. Ben bunu saçlarıma da sürüyorum. Hani böyle parlak, ışıl ışıl olsun istiyoruz ya bazen saçlarımız. Ben banyodan çıktım, saçlarımı kuruttum. Temiz saçlarıma bu kremden böyle orta kısmından başlıyorum. Özellikle uçlarına sürüyorum. Tabii ki çok fazla değil. Alıyorum kremi şöyle elimle biraz güzelce ısıtıyorum ve saç uçlarıma, orta kısma sürüyorum. Tekrar şöyle bir kurutuyorum saçlarımı. Pırıl pırıl oluyor. Çok daha sağlıklı görünüyor. Tabii saç diplerinize değil kesinlikle. Saç diplerinde yağlanma yapar. Tabaka olur, kepeklenme yapar. Kapattığınız anda saç dipleriniz hava alamadığı anda kepeklenme yapar. Kremimizin bir gün sonraki hali de bu. Bakın herhangi bir donma olmadı çünkü düzenli olarak karıştırdım ve tam olarak istediğimiz kıvamda bir krem elde ettik.